Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim açımdan ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size Vibe Coding kullanarak yaptığım ilk uygulamayı göstermek, tanıtmak istiyorum. İlk derdime derman olan gerçek bir şey yaptım. Onun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum aslında. Son birkaç videodur fark etmişsinizdir. Çeşitli atraksiyonlara giriyorum videolarda. İşte kendi görüntümü büyütüyorum, çeşitli geçiş efektleri uyguluyorum falan. Bunların hepsini bu yapmış olduğum Split Recorder adındaki muhteşem uygulamayla mümkün kılabiliyorum. Adı Split Recorder çünkü AI bu ismi koydu ve öyle kaldı. Eğer yaratıcı bir isim önerisi olan olursa da değerlendirebilirim. Onu da söyleyeyim. Şimdi problemden bahsedeyim biraz, sonra uygulamadan bahsedeyim. Şimdi problem şu: ekran kaydı alırken şu anda olduğu gibi şu tarafa ben kendi görüntümü sabit bir şekilde koyuyorum. Bunu Pearl adında bir uygulamayla yapıyorum. Sonrasında QuickTime'ı başlatıyorum. Hem kendi görüntümü hem daha doğrusu şöyle. QuickTime ekranın komple görüntüsünü alıyor. Ben de aradaki boşlukları, işte o jump cut diyorlar ya, aradaki boşlukları silip sizle paylaşıyorum görüntülerimi. Fakat bazen görüntüm metinlerin üstünde olabiliyor. Arka tarafı zoom yapmam gerekiyor olabiliyor. Daha iyi okunabilsin diye. Kendimi büyütmem gerekiyordu falan. Bunları bir türlü niye şöyle deli gibi çalışıyor? Neyse. İdare edin biraz. Şeyi fark ettim. Şuradan kamera seçmeme diye bir şey yok mesela. Hiçbir şey yapamıyordum görüntü üstünde. Sonra dedim ki bunu madem böyle yapıyorum, bu işi normalde insanlar nasıl yapıyor, hangi uygulamaları kullanıyorlar, onlara bir bakayım. Baktığımda uygulamaların çok pahalı olduğunu gördüm. Bayağı sıkı pahalılar yani, öyle söyleyeyim. Dahası uygulamayı alacağım, çok az bir kısmını kullanacağım ve daha beni rahatsız eden kısmı şu. Yani herkes şu şekilde yapmış ürünlerini haklı olarak. Uygulamalar dışarıya web kamerası görüntüsünü, sesi, normal ekran kaydının görüntüsünü dışarıya vermiyorlar. Kendi formatları var, kendi editörleri var. Siz kendi ekosisteminde o insanların bir şeyler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi ben DaVinci Resolve gibi ya da Adobe Premiere gibi, ne bileyim, belki ileride daha böyle atraksiyonlu işlere gireceğim ya da dosyaları vereceğim başkasına, kardeşim benim için editle diyeceğim, editleyecek mesela adam. Öyle bir şansınız olmuyor. Tamamen o ekosisteme bağımlı kalıyorsunuz. Ya da tek tek görüntüleri export etmeniz lazım falan. Uzatmayayım, bir sürü orada iş var. Ya ben de dedim ki ben bunu AI'ye yaptırırım. Fakat biraz zor oldu. Şimdi biraz sonra o şeylerden de bahsedeceğim, hikayelerden de. Uygulama kabaca şunu yapıyor. Bir ekran seçiyorsunuz. Kamera seçiyorsunuz. Bir tane mikrofon seçiyorsunuz. Sonrasında kaydı başlattığınızda 3 ayrı, hatta şurada var, 3 ayrı dosyaya hem görüntüyü hem sesi hem ekran kaydını kaydediyor. Şöyle bir başlatayım mesela, bunu denemek için almıştım. Merhaba arkadaşlar. Bu kaydı test için alıyorum. Sadece ses var. Bunda sadece ben varım. Sesi yok. Görüntü sadece. Bunda da sadece görmüş olduğunuz gibi ekran var. Ekranın görüntüsü var. Dolayısıyla ben bunları DaVinci Resolve'da üst üste koyuyorum. Biraz sonra onu da gösteririm size. Orada ne yapacaksam yapıyorum ve en sonunda nihai çıktıya ulaşıyorum. Bunu yaptıktan sonra aklıma şey geldi. Benim en büyük dertlerimden bir tanesi de şu. İşte bizim Nihat'la biz bir dönem içerik üretiyorduk. Açıkçası orada orayı sürdüremememizin en büyük sebebi, benim açımdan en azından, sesi kaydetmek bir eziyetti. Sesi kaydediyorduk. Kaydettikten sonra ben onu DaVinci Resolve'da birazcık daha iyileştirmeye çalışıyordum. Sesi falan istediğimiz gibi olmuyordu. Tam bir işkence. Dolayısıyla şöyle bir şey ekledim uygulamaya ki bence en güzel şey o oldu. Sistem Audio diye bir seçenek var. Bunu aktif ederseniz sistemdeki sesi de ayrı bir dosyaya, dördüncü dosya olarak kaydedebiliyor ve cam gibi kaydediyor. Normalde biliyorsunuz hoparlörden gelen sesi alıp kaydediyor. Dolayısıyla ses çok kalitesiz oluyor. Bunu bir tık daha açayım. Mesela ben şu anda Discord'da biriyle konuşsam, adamı cam gibi duyuyorum, karşı taraftaki insanı. Ben ekran kaydı alsam o insanın sesi çok böyle kalitesiz geliyor. Çünkü dediğim gibi hoparlörden gelen sesi çektiği için mikrofon onu kaydediyor aslında. Bu seçenek sayesinde şunu yapabiliyorum ben. Discord'da biriyle konuşurken onun sesini cam gibi alıyorum orada. Kendi sesimi cam gibi alıyorum. Görüntü zaten var elimde. Dolayısıyla çok güzel bir deneyim elde edeceğimizi umuyorum. Birazcık denedim o özelliği. O özellik de çalışıyor. Son 2-3 videoyu bu uygulamayla çekiyorum.
kaydediyorum daha doğrusu. Sistem audio meselesi için şeye de baktım, onu da söyleyeyim. Podcast uygulamaları var. Yine aynı sorunlar. Kendi ekosistemlerinde kalmanız lazım. Para ödemeniz lazım. Yok 1 saat değil şu kadar, işte 3 saat olursa bu kadar falan, hep şey yani stres unsuru. Ve bu kadar basit bir şeyi kimsenin yapmamış olması da çok enteresan geldi bana, ya da ben bulamadım, bilmiyorum. Çeşitli işletim sistemine kurduğunuz işte ses kanallarını konfigür ettiğiniz çözümler var ama hiçbiri doğru düzgün çalışmıyor, onu size söyleyeyim. En ufak şeyde patlıyor çatlıyor. Sonrasında çözünürlük ayarları var. Hiç kullanmadım. Çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. İşte FPS ayarlıyorsunuz ve kaliteyi ayarlıyorsunuz. En altta da output folder'ı veriyorsunuz. Bu sizin kaydettiğiniz dosyalar bir folder'ın altına yazılıyor. Öyle söyleyeyim. Şu düğme AI bana yapayım mı böyle bir şey? İşte amatör birisi için tek seferde tüm her şey birleşik tek dosyada gelsin diye. Bunu buraya koydu böyle. İnanın, yemin ediyorum kullanmadım. Ne o? Yani çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. Koydu, heves etti, dedim koy kardeşim dursun orada, belki ileride bir gün birine lazım olur. Permission'lar var, işte izinleri veriyorsunuz, klasik işler. Buraya bir dil koymuş. Tasarım desen zaten tüm AI araçlar aynı tasarıma sahip. Ayarlıyorsunuz. Bütün ayarları da hatırlıyor. Start diyorsunuz ve kayda başlıyor. Dolayısıyla benim açımdan çok güzel oldu. Hatta DaVinci'yi açayım hemen. Uygulamalı olarak şeyi de göstereyim size neye benzediğini. Asıl temelde hikayenin neye benzediğini. DaVinci Resolve çok seviyorum bu arada ya. Ya böyle bir uygulama olamaz ya. Şuna tıklayayım. Demin denemek için ekledim. Şimdi o uygulamanın şöyle küçültelim. Şunları şöyle bir odaklayayım sizi bu tarafa. Bunlarla işiniz yok. Şu tarafta şeyleri görüyorsunuz. O ses dosyasını. Bunu böyle detaylı anlatıyorum şeyden dolayı. Konuya uzak olan insanlar problemi bilmiyor olabilir. Burada da ekran görüntüsü var. Bunları üst üste koyduğumuzda şu şekilde, şunu birazcık aşağı çekelim. Oynatalım şuradan. Merhaba. Şöyle yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bu kaydı test için alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada benim... Gördüğünüz üzere aralara girip istediğim şeyi yapabiliyorum. Mesela şurada kendimi tamamen kaldıracağım. Kaldırabiliyorum. Burada diyelim ki şeyi resize edeceğim, küçülteceğim diyelim. Şöyle küçültebiliyorum. Dolayısıyla bu bana inanılmaz bir videoyu kaydettikten sonra esneklik sağlıyor. İstediğim şekilde eğip bükebiliyorum. Tüm şey bu, olay bu. Ama dediğim gibi şu sistem audio meselesi de gerçekten benim için bonus oldu ve onu implement etmekte biraz zor oldu. Şimdi işin o tarafına geçelim. Her ne kadar böyle anlatıyor olsam da bir miktar uğraştım bu işle. Şöyle uğraşmak zorunda kaldım. 2 tane temel, hatta 3 tane büyük sorunla uğraştım. Bunlardan bir tanesi şu. Ben record düğmesine bastığımda kendi görüntümü şu ekranın sağ altında görüyorum. Fakat bunu diske kaydettiğinde ekran görüntüsünü, kendi görüntümü çıkartıyor görüntünün içinden. Yani exclude ediyor. Ve uygulamanın kendi arayüzünü de exclude ediyor. Yani siz uygulamayı da görmüyorsunuz diskteki dosyadan. Beni de görmüyorsunuz. Ben onu sonradan montajda ekliyorum. Bunu yapmanın bir sürü yöntemi var bu arada. Zaten yapay zeka uyarıyor. Bu birkaç kere denedim bu arada sıfırdan. Hatta Tauri ile bile denedim sanırım. En son dedim ki native Swift UI ile yapalım bunu. Nitekim de güzel oldu bu sefer. Şöyle bir sorun var. Şimdi AV Foundation diye bir API var şeyin. Swift'in, macOS'un. Neyse artık neyse. Bir de Screen Capture Kit diye daha yeni ve daha güncel olan bir kütüphanesi varmış. Tabii ben ekosistemi bilmediğim için bunlardan bir haberim. Yapay zeka kafadan şu AV Foundation'la beraber kendi görüntümü exclude etmeye çalıştı. O kadar fazla uğraştı, o kadar fazla kod yazdı ki inanamazsınız. Birden aklıma şey geldi. Şey konusunu araştırmak geldi. Şu anda Discord, ne bileyim Zoom kullanın, Telegram kullanın, ne kullandığınızın önemi yok. Şu üst tarafa şu şekilde işletim sisteminden şey geliyor. Bir ne derler? Kontrol mekanizması geliyor. Mesela Discord da var burada. İşte Pearl var. Dedim ki ulan kesin Apple'ı biliyorum çünkü Apple'ın var böyle acayip işleri. Kesin bir API sağlıyordur ki herkes bunları kullanıyor. Privacy'den dolayı olabilir, daha performanslı olsun diye olabilir. Donanıma erişmesi daha kolay olsun diye olabilir. Olabilir. Kesin dedim Apple bunu bir şekilde koymuştur içine. Biraz araştırdığımda şeyi
gördüm. Screen Capture Kit yeni çıkmış. Aslında bunun üzerinden yapıyorlarmış bunu. Öyle hatırlıyorum. Çünkü bayağı oldu bu işlerle uğraşalı. Yapay zeka dedim ki sen AB Foundation'la uğraşıyorsun ama bunun için Screen Capture Kit diye bir şey varmış. İlkten tam anlayamadım. Muhtemelen yeni olduğu için eğitim datasında olmadığından dolayı. Bunun API'ni verdim, dokümanları falan. O exclude işini çok güzel bir şekilde yap. Yani ben şu anda desem ki koda, şu anda çalışan proseslerin listesini çıkartsam desem ki mesela şu uygulamanın adı ne diyeyim ki Ghosty excluded, görüntüden exclude edebilir. Dolayısıyla güzel oldu, fena olmadı. Kodun hiçbir tarafından şeyim yok. Ne kontrolüm var ne haberim var. Zaten bu kadar teknik olarak da bilmiyorum hikayeyi. Ama güzel çalışıyor. İkinci bir sorun şu oldu. Harici mikrofon seçtiğinizde ses cızırtılı kaydoluyordu. Onun sebebini anlayamadık bir türlü. Öyle yaptı, böyle yaptı, sesi düzeltiyor, görüntü gidiyor. Görüntüyü düzeltiyor, kamera gidiyor. Evirdi, çevirdi. En sonunda nihayet bir stabil bir noktaya gelebildik. Dolayısıyla şu anda istediğim kaynaktaki sesi de düzgün bir şekilde kaydedebiliyorum. O da bayağı bir güzel oldu. Bir problem de web kamerasında oldu. Web kamerasının görüntüsünü kaydediyor mesela. Zero byte olarak kaydediyor. Ya diyorum bunu kaydedemiyor bir türlü. Öyle bir dosya çıkıyor ki uzunluğu düzgün, işte 10 dakika diyelim uzunluğu ama hiçbir şey yok görüntüde. Onunla bayağı bir debelendi. Onu da yaptırdım. Bu arada ne kadar vakit gömmüşümdür ben buna? Şöyle söyleyeyim. İşte akşamları ben bizim Tufan'la Ömer'i uyutuyorum. Televizyonda açıyorum, Çimen Show'u. Vallahi bilemedim ya. 4-5 akşam uğraşmış olabilirim bununla. Ama dediğim gibi deneyimsel olarak da bayağı bir ittirdim AI'yı. Yoksa tek başına bunu beceremedi yapmayı. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Kamerayı da yaptı. Gayet de güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şu sistem audio'yu zaten şöyle söyleyeyim. Şu Screen Capture Kit'in sanırım yine bir API var bununla ilgili. Zart diye bunu ekledi. Ben burada çok debeleniriz diye düşündüm. Debelenmedik. En çok şeyde debelendim. Onu söyleyeyim. Bu 2 konu haricinde, 3 konu haricinde. Şu kalite meselesinde. Bir türlü istediğim kalitede kaydedemedi. Beceremedi oraları. Yok ekranın çözünürlüğünü hesaplıyorum. Native viewport'un bilmem bir şeysini hesaplıyorum. Bitrate'i değiştirdim. Onu değiştirdim. Bunu değiştirdim. En sonunda böyle mantıklı bir noktaya geldi ve çok mutlu olduğum tam da mutlu değilim kalitesinden ama bir tık daha kaliteli olabilir. Harici monitörden alınca çok fark ediyor bir sürü şey. Mac'in monitörünü kaydedince fark ediyor. Böyle bir sürü nüans var. Onlara çok fazla girmiyorum. Dolayısıyla böyle bir uygulama yaptım, kullanıyorum. İlk defa dediğim gibi yaptığım bir şeyi kullanıyorum. Onun keyfi çok iyi hissettiriyor bana. İlerleyen zamanlarda bunu muhtemelen paylaşırım. Siz de denersiniz eğer böyle bir ihtiyacınız varsa. Dediğim gibi konuya uzak olan insanların problemi anlamasını beklemiyorum. Ama sonuçta vibe coding ile yaptığım ilk uygulama. Nasıl çalıştığına dair hiçbir fikrim yok. Ama çalıştığını biliyorum en azından. Ve ilerleyen günlerde de çok daha fazla işimi göreceğini düşünüyorum bu uygulamanın. Dolayısıyla bu da böyle bir video olsun. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de isim önerilerinizi bekliyorum. Görüşürüz.